NASA'nın en sıra dışı X serisi uçakları. NASA 1946'da X serisi uçak programını başlattı ve o zamandan beri yaklaşık 57 prototip geliştirdi. Ancak geliştirilen bu prototiplerin hepsi uçmadı. X-27 yüksek performanslı avcı uçağı gibi. Bu programın amacı genellikle gelişimlerini gizli tutarak yeni teknolojileri test etmekti. Ne yazık ki inanılmaz başarılarla dolu uzun bir geçmişe rağmen X serisi deneysel uçak programı 2013 yılından bu yana devre dışı kaldı. Ancak hiçbir zaman iptal edilmedi. Bütçesi biraz yatırım gerektiren diğer NASA araştırma konularına tahsis edildi. Bununla birlikte iyi haber şu ki NASA geçtiğimiz aylarda X serisi uçak programını yeniden açmayı amaçlayan ve yıllar içinde tarihteki en muhteşem ve yenilikçi uçaklardan bazılarını ortaya çıkaran bir bütçe teklifi sundu. Bu videoda rekor kıran Bell X-1 uçağından başlayarak NASA ve birinci sınıf Amerikan havacılık şirketleri tarafından ortaklaşa geliştirilen en ikonik konsept uçakların bir koleksiyonunu bulacaksınız. Hazırsanız videoya geçelim ve NASA'nın X serisi uçaklarını daha yakından tanıyalım. Bell X-1 öncü. Serinin öncüsü olan Bell X-1 bir roket motoruna ve düz kanatlara sahipti ve yeterince yüksekliğe ulaşınca bir B-29 bombardıman uçağının göbeğinden fırlatılıyordu. X-1 prensipte kanatlı bir mermiydi ve şekli süpersonik uçuşta stabil olduğu bilinen Browning 0,50 kalibreli makineli tüfek mermisine çok benziyordu. Düz uçuşta ses bariyerini aşan ilk insanlı uçak olarak havacılık tarihindeki yerini aldı. 14 Ekim 1947'de ilk uçuştan 21 ay sonra tarihi rekor ses hızı bariyerini kıran ilk insan olan efsanevi pilot Chuck Yeager tarafından elde edildi. Bell X-2 Büyük Kardeş. Bell X-1'in ses bariyerini aşmasından 8 yıl sonra X-2 süpersonik uçuş için optimize edilmiş yeni aerodinamik profillerle inşa edildi ve güçlü 67.000 Newton kuvvetli Curtiss-Wright XLR-25 roket motoruyla donatıldı. Optimize edilmiş kanatları ile bu model Eylül 1958'de 20.000 metre yükseklikte 3,2 Mach'lık inanılmaz bir hıza ulaşmayı başardı. Douglas X-3 Stiletto, güçsüz bir dart. Uzun süreli süpersonik uçuşun fizibilitesini değerlendirmek için Douglas firması tarafından inşa edilen X-3 modeli, keskin bir burnu ve %75 akor kanat açıklığına sahip 23 derecelik küçük kanatlara sahipti. Turbojet motorları kullanan ilk X serisi uçağıydı. Art yakıcılı 2 Westinghouse C-34 motoru. Ayrıca bu uçak ana gövde bileşenlerinde titanyum kullanımına öncülük etti. Ancak turbojet motorlarının sağladığı düşük itme kuvveti nedeniyle model düz uçuşta 1 Mach bariyerini aşamadı. Bununla birlikte temel konsepti 2 Mach uçuş hızını aşan ve bazı durumlarda art yakıcılar kullanılmadan süpersonik uçuşu destekleyebilen Lockheed F-104 Starfighter ikonik projesi için bir ölçüt olarak hizmet etti. Northrop X-4 ilk yarı kuyruksuz konsept uçak. 1948 yılında Northrop firması kanatlarda oluşan şok dalgalarının arka stabilizatörlerle etkileşiminden kaynaklanan transonik hızlarda jet uçaklarının kontrol kaybı problemlerini incelemek için tasarlanan bu konsept uçağı geliştirmek için seçildi. X-4'ün kuyruğunda yatay dengeleyiciler yoktu ve tutumdaki değişiklikler, örneğin eğim ve yuvarlanma, aynı anda hem asansör hem de kanatçık görevi gören kanatların arka kenarındaki yüzeyler olan yükseltiler tarafından kontrol ediliyordu. Çalışma, uçan kanat konseptinin ortaya çıkması için koşullar yarattı, ancak pilotluğu desteklemek için elektronik uçuş kontrol sistemlerinin olmaması büyük ilerlemeleri engelledi.
Her şeye rağmen X-4 uçağı daha sonra saf bir uçan kanatlı bombardıman konsepti olan Northrop YB-49'da kullanılacak teknolojinin önünü açmaya başlayan uçak oldu. Bell X-5, değişken geometrili kanat teknolojisini keşfetmek. X serisi uçakların üretiminin çoğundan sorumlu olan Bell firması tarafından geliştirilen X-5 modeli 1951'de uçtu ve değişken geometrili kanatların uygulanabilirliğini test etmeyi amaçladı. Konsept daha önce 2. Dünya Savaşı sırasında Alman Messerschmitt P1101 modeliyle geliştirilmişti ancak hiçbir zaman savaşta test edilmemişti. X-5, uçuş sırasında uçağın geometrisini değiştirebilen, kanatlarını hıza ve çalışma koşullarına uyarlayabilen tarihteki ilk uçaktı. Bu teknoloji 1960'lardan beri çeşitli askeri uçaklarda kullanıldı. Bunlardan biri F-14 Tomcat uçağıdır. Convair X-6, nükleer enerjili bombacı. Muhtemelen en sıra dışı X serisi projelerinden biri olan devasa B-36 bombardıman uçağı referans alınarak Convair firması tarafından geliştirilen bu model, uçaklarda nükleer tahrik kullanmanın fizibilitesini incelemeye çalıştı. ABD, büyük nükleer bombardıman gruplarının haftalarca kesintisiz uçuşta kalmasına izin verecek ve bu sayede Sovyetler Birliği ile savaş durumunda müdahale kabiliyetini artıracak bir yol arıyordu. NB-36H adlı B-36 bombardıman uçağının yeni bir versiyonu, daha sonra bir nükleer reaktör ve elektrik motorlarını barındırmak için kapsamlı geliştirmeler aldı. Ancak reaktör tamamlanmadan önce proje iptal edildiğinden uçağın hiçbir şansı olmadı. Nükleer enerjili uçak konsepti için iki ciddi sınırlayıcı etken vardı. Birincisi, nükleer enerjili bir uçakla kaza riskli olacaktı. İkincisi, daha da açık olan mürettebat üyelerini haftalarca uçurmanın zorluğu. Uçağın diğer şeylerin yanı sıra yatak odaları, mutfak, büyük su rezervuarları dahil olmak üzere büyük uyarlamalara ihtiyacı olacaktı. Sonunda kavramı keşfetmeye devam etmenin pek de parlak bir fikir olmadığı görüldü ve X-6 projesine son verildi. Ryan X-13 Vertijet, dikey kalkış ve iniş yapabilen uçaklara giden yol açılıyor. X-13 Vertijet, roket gibi dikey kalkış yapabilen, tepeden uçabilen, yatay uçuşa geçebilen ve görev sonunda dikey olarak inen bir jet uçağının fizibilitesini göstermeyi amaçladı. VTOL yani Vertical Takeoff and Landing, dikey kalkış ve iniş uçak konsepti 1950'lerde çok popülerdi. İki prototip üretildi ve Temmuz 1957'de bir X-13 Washington DC'den kalktı, Potomac Irmağı'nı geçti ve Pentagon'un önüne indi. Ancak Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri operasyonel bir gerekliliğin eksik olduğunu iddia ederek projeyi iptal etmeyi seçti. İronik olarak birkaç yıl sonra dikey kalkış ve iniş yapabilen uçaklar çeşitli ülkelerdeki donanmalar için bir gereklilik haline geldi. North American X-15, hipersonik öncü. X-15, X serisi uçak ailesindeki roket uçaklarının en inanılmazlarından ve belki de en iyi bilinenlerinden biridir. Hipersonik uçuşun özelliklerini incelemek için oluşturulan bu araç, ortalama 300.000 Newton kuvvetinde güç sağlayan Reaction Motors XLR-99 roket motoruyla güçlendirilmişti. X-15 modeli Neil Armstrong gibi havacılıkta efsanevi isimler tarafından uçuruldu. Ekim 1967'de bugüne kadar ayakta kalan bir dünya rekoru olan 6,7 Mach yani saatte yaklaşık 7270 kilometrelik şaşırtıcı bir hıza ulaştığı bir uçuş gerçekleştirdi. Bu muhteşem mühendislik mücevherinin hakkında ayrı bir video yapmak gerekir doğrusu. Hiller X-18, tilt rotor teknolojisi göstericisi. 1950'lerin sonlarında oluşturulan X-18, dikey kısa kalkış ve iniş konseptini eğilebilir kanatların kullanımıyla doğrulamak için tasarlanmıştı. Model, kalkış ve inişlerde yatay eksende dönen kanatlarda iki turboprop motorla donatıldı. Kısa bir kullanım ömrüne sahip olmasına rağmen
X-18 uçağı mevcut Bell V-22 Osprey gibi eğimli kanatlı uçak konseptinin ilerlemesine yardımcı olan çeşitli teknolojilerin geliştirilmesine yardımcı oldu. Bell X-22 kanallı fan öncüsü. Dikey kısa kalkış ve iniş programı dahilinde X-22 modeli 60'lı yılların ortalarında herhangi bir teknik uygulanabilirliği olmamasına rağmen umut verici olduğu düşünülen kanallı fanların kullanımını değerlendirdi. Kalkış ya pervaneler dikey olarak yukarı doğru eğildiğinde ya da yaklaşık 45 derecede öne doğru eğilmiş olan kısa bir pistte seçici olarak gerçekleşecekti. Sergilenmese de kalan tek uçak şu anda New York'taki Niagara Havacılık Müzesi tarafından saklanıyor. Martin Marietta X-24 ilk kaldırma gövdesi. X uçakları listesinde yer alan X-24 modelleri sözde kaldırma gövdesinin özelliklerini ve canlılığını doğrulamak için özel bir NASA programı kapsamında tasarlandı. Sadece gövdelerinin aerodinamik konfigürasyonu ile kaldırma üreten kanatsız bir uçak olması planlandı. Daha sonra uzay mekiği tarafından kullanılan güçsüz yeniden giriş ve iniş kavramını deneyerek kaldırma gövdesi kavramlarını test etmek için tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Başlangıçta X-24A olarak inşa edilen uçak daha sonra X-24B olarak yeniden inşa edildi. X-24 roket motorunu ateşlemeden önce yüksek irtifalarda modifiye edilmiş bir B-52 Stratofortress'tan fırlatıldı. Roket yakıtını tükettikten sonra pilot X-24'ü güçsüz bir inişe geçirecekti. Tabii ki bu uçakların haricinde NASA'nın ürettiği veya teoride kalan farklı X serisi uçakları da var. Bunların her birisi için ayrı bir video gerekeceğinden şimdilik tanıttığımız uçakların yeterli olacağını düşünüyorum. Son olarak videoyu beğendiyseniz ve bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.